Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere her evde bulunabilecek malzemelerle hazırladığım lezzeti muhteşem, nefis bir pasta tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle muhallebisini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 2 adet yumurtayı uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave edelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Bir el çırpıcısıyla yaklaşık 1-2 dakika bu ikiliyi çırpalım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu un ilave edelim. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır nişastası kullandım. Dileyen buğday nişastası da kullanabilir. Bu malzemelerimi de güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine sütünü ilave edebilirim. 4 su bardağı süt ekledim. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Tamamen çözüldüğünden emin olduktan sonra ocağın üzerine alıp sürekli karıştırarak bu muhallebiyi pişireceğim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım arkadaşlar. Koyulaşmaya başladıktan sonra da 1-2 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Ve 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekleyelim. O kısmı kamera maalesef çekmemiş arkadaşlar. Ben de sonradan fark ettim çekmediğini. Dediğim gibi koyulaştıktan sonra 1-2 dakika kaynatıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra 22'ye 22 santim çapında küçük bir kare borcama bu hazırlamış olduğumuz muhallebinin tamamını dökelim. Ocaktan alır almaz hiç beklemeden hemen dökmemiz gerekiyor. Bu şekilde tam istediğimiz kıvamda olacak. Şimdi üzerine böyle bir paket küçük petibör bisküviler var. Ondan ilave edeceğim. Eğer bundan yoksa hiç fark etmez. Normal büyük petibör bisküvilerden de bir paket küçük küçük parçalayarak içerisine ilave edebilirsiniz. Ben bununla yapmak istedim. Çok da şirin oldu görüntüsü. Öncelikle bir paketin neredeyse yarısından fazlasını koydum. Güzelce bu muhallebiyle birlikte karıştırdıktan sonra baktım biraz bisküvi az geldi ve paketin tamamını boşalttım. Evet, bu şekilde bisküvileri çok hırpalamadan karıştırarak her yere eşit bir şekilde dağılmasını sağlayalım. Dediğim gibi bu işlemleri muhallebi sıcakken yaptım. Bu şekilde bisküvi çok güzel bir şekilde yumuşuyor ve tam bir pasta görünümünde oluyor. Güzelce karıştırdıktan sonra borcama bunu güzelce yayalım ve üzerini düzeltelim. Bunu bir kenara artık kaldırıyorum ve diğer tarafta çikolata sosunu hazırlamaya geçiyorum. Çikolata sosu için uygun bir kabın içerisine bir paket hazır çikolata sosu alalım. Üzerine 2 su bardağı da süt ilave edelim. Ve karıştırarak sütümüzü ekleyelim. Ocağın üzerinde bunu da aynı şekilde sürekli karıştırarak pişireceğiz ve tamamen soğumasını sağlayacağız. Pastamız da bu arada tamamen soğumuş olacak, çikolata sosumuz da. Eğer bu şekilde hazırlarsanız üzeri hiç kabuk tutmadan çok güzel bir çikolata sos hazırlamış olursunuz. Evet, çikolata sosum kaynadı. Şimdi ocaktan alıyorum ve ara ara karıştırarak tamamen soğumasını sağlıyorum. Eğer karıştırmazsanız dediğim gibi üzeri kabuk tutar ve o istediğimiz krema kıvamını yakalayamayız. Ama dediğim gibi 5 dakikada bir karıştırırsanız hem hızlı bir şekilde soğur hem de üzeri kabuk tutmaz. Evet, çikolata sosum da tamamen soğudu. Pastam da kendini çekti. Şimdi çikolata sosunun tamamını üzerine boşaltıyorum. Eğer hazır çikolata sos kullanmak istemiyorsanız veya evinizde yoksa kendi yapmış olduğum ev yapımı çikolata sos tarifim de var. Onu videonun sonuna ekleyeceğim. Yukarıya da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben hazır kullanmak istedim ama ev yapımı da yapabilirsiniz. Onun da tarifi sayfamda var.
Evet, çikolata sosunun tamamını pastamızın üzerine döktükten sonra bir spatula yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayalım. Evet, üzerini güzelce düzelttikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 3 saat boyunca buzdolabında dinlenmesini sağlayalım. Bu şekilde pastamız güzel bir şekilde dinlenecek ve tam kalıp gibi istediğimiz şekilde dilimleyip alabileceğiz. O yüzden mutlaka dinlendirmeyi unutmayalım. Yaklaşık 3 saat boyunca buzdolabında dinlendirdikten sonra pastamı dilimliyorum. Kesmiş olduğunuz her bıçak darbesinden sonra bıçağınızı bir peçete yardımıyla da silerseniz görüntü olarak da çok güzel olacaktır ve birbirine o bıçak darbesindeki çikolata sosu sürülmeyecektir. Evet, ben böyle küçük küçük dilimler halinde kestim. Sizler dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Üzerlerini süslemek için de böyle renkli şekerlemeler kullandım. Meyveyle süsleyebilirsiniz veya Hindistan ceviziyle ya da toz yeşil fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Her evde bulunabilecek malzemelerle çok pratik bir şekilde harika bir pasta yaptık arkadaşlar. Tadı profiterol tadında, gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen şöyle bir dilim alarak sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta oldu arkadaşlar. Çok kısa sürede hazırladık ama inanın ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu ya da olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi için ve verdiğim emeklerimin karşılığını alabilmem için. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.